Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli, çıtır çıtır tam kıvamında, tam ölçülü şöbiyet tatlısı tarifim var. Bu tarifimi denedikten sonra çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli şerbetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle robotumuzun içerisine 200 gram cevizimizi ekleyelim ve robotumuzdan orta çekilmiş haliyle çekelim. Daha önce bu tarifimi Antep fıstıklı hazırlamıştım. Çoğunlukla takipçilerim cevizli olur mu diye sordukları için ben de bu sefer cevizli olarak hazırlamak istedim. Cevizli de çok lezzetli oluyor. Şimdi baklavalık yufkalarımızı ikişerli olarak uygun bir tezgahımızın üzerine serelim. Üzerine köpüğü alınmış tereyağımızdan damlacıklar dökelim. Köpüğü alınmış tereyağımızdan serpelim ve fırça yardımıyla her tarafına yayalım. Tekrardan 2 adet baklavalık yufkamızı üzerine serelim ve tekrardan tereyağımızı fırça yardımıyla üzerine sürüyoruz. Gördüğünüz gibi burada 1 adet ekledim. Şimdi tekrardan 1 adet daha üzerine ekliyorum. 2 adet olmak üzere aralarına tereyağı sürerek toplamda 22 adet baklavalık yufka kullandım. Dilerseniz 15 adetle de bu tarifi yapabilirsiniz. Ben 22 adet yaparak katlarını daha fazla tuttum. Bu şekilde çok güzel lezzetli oldu. Sonuna kadar her aşamasını olabildiğince sizlere gösteriyorum ama bazen aynı işlemleri yaparken sıkılmamanız adına bazı yerlerini hızlandırarak ve atlayarak geçiyorum. Burada da söylediğim gibi 2'şer adet baklavalık yufkayı aralarına tereyağı sürmek üzere 22 adet olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Tereyağımızı nasıl hazırlıyoruz? Tereyağımızı eritelim ocağımızda. Erittikten sonra üzerindeki köpükleri mutlaka alalım, kullanmıyoruz. Köpüğü aldıktan sonra kalan tereyağımızı serpiyoruz. Çünkü köpüklü olduğu zaman tereyağınızın üzerinde siyah noktacıklar olabilir. Tereyağının köpük kısmını mutlaka bir kenara alalım ve kullanmayalım. Dilerseniz bu şekilde tereyağla uğraşmak istemezseniz direkt sade yağ satın alarak da sadece sade yağla da yapabilirsiniz. Baklavalar sade yağla çok lezzetli oluyor. Ama evde de tereyağının köpüğünü alıp aynı sade yağ lezzetinde baklavalarınızı hazırlayabilirsiniz. 22 adet baklava yufkamı hazırladıktan sonra en üstüne kesinlikle tereyağı sürmüyoruz. Bıçakla dilimler halinde kesiyoruz. Ben toplamda 16 adet parçaya böldüm. Dilerseniz 20 adet olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde dikey olarak kestiğiniz yerleri 5 parçaya bölebilirsiniz. Ben biraz parçaları büyükçe tuttum. O yüzden 16 adet şöbiyet tatlısı elde ettim. Tatlımızı dilimler haline böldükten sonra şöbiyet tatlımızın kaymağı için ayrı bir tencerenin içerisinde 4 su bardağı sütümüzü içerisine ekleyelim ve 1 çay bardağı irmiğimizi ekleyip karıştıralım. Devamlı karıştıralım. Bekledikçe katılaşan bir kıvam elde edeceğiz. Sonrasında soğumaya alabilirsiniz. Soğuyan kaymağımızı yufkamızın tam ortasına yerleştirelim ve üzerine çekilmiş ceviz serpelim. Cevizleri kaymakların üzerine serptikten sonra uç kısımlarını birleştirelim. Yufkaların uç kısmını diğer uç kısmına birleştiriyoruz ve bu şekilde hazırlamış oluyoruz şöbiyet tatlımızı. Tatlılarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Dilerseniz tepsinizi yağlayarak da tatlılarınızı dizebilirsiniz. Kalan tereyağımızı tatlılarımızın üzerine sürelim. Tarifimde toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Daha önce bu tatlımı el açması olarak hazırlamıştım. Antep fıstıklı şöbiyet tatlısı. El açması olarak yapmıştım. O şekilde de gayet pratik ama daha kolay olmasını isteyenler için bu şekilde baklava yufkasıyla yapabilirler. Hem çok kolay hem çok pratik. Fakat ben market baklavası kullanmıyorum. Doğal, katkısız, el açma baklava yufkası lezzetinde yufkalarla yapıyorum. Yani bu yufkaları da daha çok online veya web sitelerinde birçok baklavalık yufka olarak satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Marketlerde satılan hazır baklava yufkasıyla bu yufka arasında çok fark var. Bu yufkalar el açma baklava yufkası oluyor. Yani evde yaptığımız incecik açılan veya baklava ustalarının yaptığı el açma baklava yufkasından.
Bu şekilde temin ederek yapmanızı tavsiye ederim. Tadına doyamazsınız. Zaten yiyen herkes hazır zannediyor. Hem baklava yufkasının lezzeti çok güzel hem de çıtırlığı harika. Piştikten sonra bana hak vereceksiniz. Şimdiden tarifimi deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Tatlımızı önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında üzerleri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ben fırınımda 25 dakika tuttum. 25 dakika içerisinde güzel bir şekilde kızardı ve çok güzel oldu. Sizler de kontrol ederek fırınınızda pişirebilirsiniz. 20 dakikanın sonrasında lütfen kontrol edin. Eğer kızarmışsa fırından alabilirsiniz. Bazen fırınların markasına göre veya ısıtma derecelerine göre değişkenlik gösterebiliyor bu durum. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda var. Son olarak tereyağımızı tatlılarımızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tereyağımızı tatlılarımızın üzerine sürdükten sonra bir yanda tatlımızın şerbetini yapmaya başlayabiliriz. Çünkü tatlımız soğuk, şerbetimiz ise sıcak olmalı. Tatlılarımızı önceden ısınmış 180 derecelik fırınımıza verelim ve pişirmeye bırakalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekeri, 2 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. Bir ince dilim limon dilimi ekleyelim ve karıştıralım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte bir 15 dakika kadar daha şerbetimizi pişirelim. Biraz koyu kıvamlı bir şerbet olacak. O şekilde olduktan sonra hemen soğuyan tatlımızın üzerine sıcak şerbetimizi dökelim. Şerbetimizi döktükten sonra üzeri için çekilmiş cevizimizden serpelim. Dilerseniz Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Süslemesini yaptıktan sonra 2 saat şerbetin çekmesini bekleyelim. Sonrasında sunum edebilirsiniz. Çok kısa sürede şerbetini çeken bir tatlıdır ama 2 saat sonrasında tüketirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Tatlılarımız sunuma hazır. 2 saat sonrasında sizlere hemen yakından kıvamını ve çıtırlığını göstermek istiyorum. Şöbiyet baklavasının çıtırlığını duydunuz. Gerçekten şerbetini tam çeken, çıtırlığını kaybetmeyen muhteşem bir tatlı oldu. Sizler yakından tatlımızın dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin beni nerelerden takip ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.